Muhtemelen neden bahsettiğimizi tahmin ettiniz. Yoldasınız, aniden araçlar yavaşlamaya, ardından durmaya başladı. İnternetten yol durumuna baktınız, ileride herhangi bir kaza veya yol çalışması yok. Zaten trafik de açıldı ve tekrar aynı hıza çıkıp devam ettiniz. Ne oluyor peki? Bu fenomeni çözmek için bir araştırma yapıyor uzmanlar. Bir otoyolda yeterli sayıda araba varsa, trafik akışındaki küçük kesintiler kendi kendini güçlendiren bir zincirleme reaksiyona neden olabilir diye özetliyorlar bunu. Yani olay şu, yoldaki bir çukur, bir anlık dikkatsizlik veya önüne atlayan bir yaya sebebiyle öndeki araç hafifçe fren yapıyor. Arkasındakiler çarpmamak için onlar da fren yapıyor. Bir arkadaki derken önce yavaşlayan, ardından duran bir trafikle baş başa kalıyor insanlar. Öndeki araç bu durumu atlatıp devam etse bile arkaya doğru yayılan dalga 100 metre veya 1 kilometreye kadar uzanıyor. Konuyla ilgili araştırma yapan matematikçiler, sürücü davranışlarını simüle eden bilgisayar algoritmalarını kullanarak bu dalgaların bir fonksiyonunu yaptılar. Grafiğe bakınca bayağı anlaşılır oluyor bu durum. Peki bu trafik sıkışıklığının suçlusu kim? Bu hayali trafik sıkışıklıklarının başlıca suçlusu sürücüler gibi görünüyor. İnsanlar yüksek hızlarda araba kullandıklarında, öndeki araç fren yaptığında çarpmamak için fren yapılmasının zincirleme reaksiyonu başlattığını düşünüyorlar. Ancak yine de tüm sürücüler belli bir hızla sürse ve kimse yanlış bir şey yapmasa bile bu sıkışıklıkların ortaya çıkma olasılığı mümkün. Ama çözümü var bu fenomenin. Araştırmacılar Güneydoğu Asya'da alacakaranlıkta ortaya çıkan milyonlarca yarasanın yanlarındaki diğer yarasalara çarpmamak için ikili bir kontrol sistemi kullandığını keşfediyorlar. Yani birbirlerine çarpmamak için aralarındaki mesafeyi belirli bir seviyede tutuyorlar. Yarasaların, kuşların ve balıkların aksine insanlar arkalarındaki mesafeleri tahmin etmekte zorlanıyorlar. Bu nedenle araçların bir diğer aracı olan mesafesini ölçmek için hem arkada hem de önde kullanılan bir sensör eklenmesi fikri üzerinde çalışıyorlar. Uzmanlar ayrıca trafik sıkışıklığının oluşabileceği olası bölgelerde değişken hız limiti uygulamasının bu durumu biraz olsun rahatlatabileceğini düşünüyor. Bu uygulamada araçlar bir anda değil, kademeli olarak hız düşürecekleri için geriye doğru bir dalga yaratmayacaklar. Bir de daha teknolojik bir çözümü var, sürücüsüz otomobiller. En önemli özellikleri hızlarını daha hassas şekilde kontrol edebilmeleri. Bir diğer avantajı ise birbirleri arasındaki veri paylaşımı. Yani yolun ilerisinde trafikle ilgili bir sorun var veya bir araç aniden fren yaptı. Öndeki araç arkadaki araçlara sinyal göndererek durumu bildirir ve önceden hızlarını düşürmeleri sağlanır. Böylece bu hayalet trafik bir miktar yumuşatılabilir. Tabii bunların hiçbiri trafik konusunda yeterince bir çözüm değil ama bir adım. En azından bu çözümler hayatımıza gelene kadar takip mesafenizi koruyun ve aşırı hızdan kaçının. Bir aracın tamponunda gitmek sizi hiçbir yere hızlıca ulaştırmaz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.